duyguların ve düşüncelerin insan kılığında nasıl bir canavara dönüştüğü ve her şeyi yapabilir duruma geldiğini bu videoda göreceksiniz. Eminim ki duyduklarınıza çok şaşıracaksınız. Peki bu insanımsı ruhların aramızda dolaştığı gerçeğini ne değiştirebilir? Herkese merhaba. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. 1936 yılında Amerika Virginia'da bir çocuk dünyaya geldi. Adı Henry'di. Ama kimse bu ismi hevesle söylemek istemedi. Tam aksine yutkunarak ve her defasında nefretle dile getirdi. Henry, 9 kardeşin en küçüğüydü. Fakat kalabalığın içinde büyüyen yalnız bir çocuktu. Çünkü bu evde sevgi paylaşılan bir şey değildi. Şiddet vardı, ihmal vardı ve korku vardı. Mutsuzluk için her şey vardı. Henry daha doğduğu anda fazlalık sayılmıştı. Annesi Viola ona bunu her defasında davranışlarından belli ediyordu. O özellikle erkek çocuklarından nefret ederdi. Henry'yi de hiç sevmedi. Düşünün ki annesi en başta onu hiçbir zaman sevmedi. Belki de hiçbir zaman sevmeyi düşünmedi. Anlaması zor ama bu gerçekti. Henry bu sevgisizlikle mi bir canavara dönüşecekti? Yoksa en başından mı öyleydi? Evlerinde şiddet sıradan bir davranış haline gelmişti. Bağırmak, vurmak, aşağılamak, küfür ve daha akla gelmeyenler. Hepsi günlük hayatın bir parçasıydı. Düşünsenize her gün, her an defalarca bu sahneleri yaşadığınızı. Hayata isyan etmez miydiniz? Henry'nin babası Anderson 2 bacağı olmayan bir adam. Yürüyemezdi, yatalaktı. Evdeydi ama yok gibiydi. Eşi Viola tarafından hep dövülerek kötü muamele gösterilen biriydi. Bir gölge gibi yaşadı ve bir gün yine bir gölge gibi öldü. Nasıl öldüğü hiçbir zaman netleşmedi. Annesi yatalak kocasını da defalarca dövmüş, ona adeta işkence çektirmişti. Ona günlerce eziyet etmişti. Belki de onun ölüm sebebi eşi Viola'ydı. Ama bunu kim nereden bilebilirdi? Adamcağız bu dünyayı yatalak bir şekilde sessizce terk edip gitmişti. Bu konuların içinde maalesef ki Henry, ölümün ne demek olduğunu da daha küçük yaşlarda babasından öğrenmişti. Viola, psikolojik sorunlarını çok farklı şekilde belli ediyordu. O, Henry'yi erkek olarak hiçbir zaman kabul etmedi. Ona kız kıyafetleri giydiriyordu. Saçlarına kurdeleler bağlıyordu. Okula öyle gönderiyordu. Evdeyken onu karşısına alıyor, dans etmesini istiyordu erkek çocuğundan. Henry bir çocuk değildi onun için, bir güç gösterisiydi. Stresini her an atabileceği bir araçtı. Bir kontrol aracıydı. Onunla ne yapmak istiyorsa yapıyordu. Hatırladınız mı? Bunu yapan bir anneydi. Henry'nin sevdiği hayvanlar vardı. Onlarla konuşur, onları beslerdi. Viola bu sevgiyi gördü ve bunu yok etti. Hayvanları Henry'nin gözleri önünde öldürmüştü. Çünkü Henry'nin sevdiği hiçbir şeyin yaşamasına izin verilmeyecekti. Annesi onun öyle bir şekilde büyütüyordu ki aslında her geçen gün küçültüp bir çöp muamelesi yaptığını anlamak hiç de zor değildi. Henry gün geçtikçe hayatına ve yaşadıklarına ve yine gördüklerine, kısaca her şeye kinleniyordu. Bu kin onun ruhunu bir gün bu dünyadan çekecekti. Henry bir gün kardeşiyle kavga etti. Gözü çok kötü şekilde yaralanmıştı. Normal bir anneden beklenecek tek bir şey vardı. Onu hastaneye götürmesi. Annesi Viola bunu yapmadı. Günler geçti. Enfeksiyon iyice yayıldı. Doktorlar gözün kurtarılamayacağını söyledi. Henry'nin gözü alındı. O günden sonra dünyaya hep eksik baktı. Artık bir gözü kördü. Ama asıl eksik olan şey gözünde değil, içindeydi. O da gittikçe etrafındakiler gibi oluyordu. Tam da onlara dönüşüyordu. Bunu isteyenler bir gün onun daha kötü olabileceğini tahmin edebilirler mi? Bir gün annesinin dövdüğü Henry
evin bir köşesinde günlerce hareketsiz yattı. Tam 3 gün boyunca bir köşede öylece kalmıştı. Kimse onunla ilgilenmiyordu her zamanki gibi. 3. gün annesinin arkadaşlarından biri olan Bernie eve gelince Henry'yi fark etti. Onu hemen hastaneye götürdü. Hayatını kurtarmıştı. Bir an için umut var gibi görünüyordu Henry için. Ama tam da böyle olmadı. Olamayacaktı. Bernie bir kurtarıcı değildi onun için. Aksine Henry'ye akıl almaz şeyleri öğreten o olmuştu. Hayvanları öldürüp tecavüz etmeyi, onların gözlerini oymayı ve akla gelmeyecek bir sürü şeyi o öğretmişti. Henry'nin ruhu bedeninden çıkmaya başlamıştı. Artık o bilinç altındaki oluşturduğu dünyayı bir bir yaşamaya başlayacaktı. Henry nihayet 15 yaşına gelmişti. Genç bir kız arkadaşı vardı. Onunla yalnız kalmak istemişti. Kız arkadaşı bunu reddetmişti. Reddedilmek Henry'nin dünyasında bir sondu. Henry çok sinirlenmişti. Kızı oracıkta öldürdü ve defalarca bedenine tecavüz etti. Sonrasında Henry yıllar sonra bile aynı soğukkanlılıkla anlatacağı bir sessizliğe gömüldü. Kimse fark etmedi, kimse aramadı. Kızı oracıkta yok etmişti. Henry ilk kez öldürmüştü ve dünya buna karşılık hiçbir şey yapmamıştı. O yıllar sonra yakalanınca bunu da kendisi itiraf etmişti. Bunu söylemese bilinmeyenler arasında yok olup gidecekti. Bir süre sonra Henry hırsızlıktan yakalandı. Cinayeti daha ortaya çıkmamıştı. Duyduğunuz gibi sebebi hırsızlıktı. Yıllarca hapiste kaldı, kaçtı, yeniden yakalandı. Ama bu duvarlar onu durduramamıştı. Sadece bir süre bekletmişti. Henry'nin cezası bittikten sonra özgürlüğüne kavuştu. Hayatı su gibi geçerken kendisini kontrol edemiyordu ve suçlar peşini bırakmıyordu. Annesi onunla bu konuyu konuşmak için evine çağırmıştı. Evde annesiyle fazlasıyla içtiler. Çok içtiler. Geçmiş konuşulmadı ama hep oradaydı. Tüm öfkeler, kötü anlar yanlarındaydı. Viola oğluna kendisiyle yaşaması gerektiğini söyledi. Henry bunu reddetti. Peşinden ısrar geldi. Öfkelendiler ve sonrasında kendi aralarında tartışmalar gittikçe arttı. Ve Viola yıllardır işe yarayan yönteme başvurdu. Eline hızlıca süpürgeyi aldı ve Henry'nin kafasına vurdu. Ama bu sefer Henry çocuk değildi. Bıçağı eline aldığı gibi annesine çullandı ve geçmiş tek bir anın içine çöktü. Henry annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. O an evi derinden gelen bir sessizlik kaplamıştı ve Henry o sessizlikte geri dönüş olmayan bir çizgiyi geçti. Alkolün ve yaşanılanların etkisiyle kendisinden geçen Henry, sapık ruhuna engel olamayarak annesinin ölü bedenine defalarca tecavüz etti. Akılları donduran bu olayı anne ve oğul yaşamıştı. Bu olaydan sonra Henry 40 yıl ceza aldı. Ama hapishanelerin dolup taşması sonucu çıkarılan yeni kanunlarla Henry 10 yıl sonra serbest kalabilmişti. İnanabiliyor musunuz? Sadece 10 sene sonra serbest kaldı. Bu Henry için sanki bir mesajdı. Kaldığın yerden devam edebilirsin. O da tam da öyle yaptı. Henry tüm bu suçların içinde tanıştığı Otis adında insanlıktan çıkmış birisi vardı. Otis bir seri katil, bir yamyamdı. Birbirlerini zamanla iyice tanımışlardı. Bu birliktelik adeta karanlığın ortaklığıydı. Otis'in bir de kız kuzeni vardı. Adı Becky. Henry, Otis ve Becky. Üçü artık beraber yaşıyorlardı. Becky 15 yaşındaydı. Üstelik zihinsel sorunları sebebiyle engelliydi. Gösterilebilecek ufak bir sevgiye aşırı derecede açtı. Henry aynı evin içinde ona çok ilgi gösteriyordu. Bu Becky için çok özeldi ve doyumsuzdu. Henry ve Becky zamanla yaklaşarak Otis'i bırakıp evden kaçarak başka bir yere gitmeyi tercih ettiler. Henry onun bu duygularını kullanıp onu alıp kaçmıştı. Gittikleri yerde aylarca beraber yaşadılar. Ama Becky bir gün gitmek istedi. Görünen oydu ki Henry'nin aslında bir insan olmadığını anlamıştı.
ondan kaçmak istiyordu. Becky bunu başarmak için planlar yapmak istemiş ve yola koyulmuştu. Tam otobüs durağına gelip kaçmayı denerken karşısında sevgilisi Henry'yi görmüş ve hayatına son nokta orada koyulmuştu. Henry onu cezalandırmak için yıllar sonra verdiği ifadesinde gerçekleri anlatmıştı. Henry, Becky'yi parçalara bölmüştü. Zavallı kız dünyadan bu şekilde ayrılmıştı. Zamanın içinde olaylar kendini kovalamaya devam ederken Henry polisler tarafından yakalandı ve konuşmaya, anlatmaya başladı. Hiç durmadan yüzlerce cinayeti anlattı. Yine eklediği binlerce suçtan bahsetti. Adam öldürme, hırsızlık, gasp, aklınıza gelebilecek her şeyi anlattı. O itiraflarında bulunurken biraz daha rahatlıyordu. Keyifle anlatıyordu tüm olup bitenleri. Her konuşmasında bir sigara daha yakıyor, daha da keyifleniyordu. Gerçekle yalan birbirine karıştı. Henry bilerek çoğu şeyi abartarak anlatıyordu. Gülüyordu ve herkesle dalga geçiyordu. Ama bazı şeylerin kesin olduğu belliydi. Henry için insanlar yaşarken değersizdi. Özellikle kadınlar onun için ölüyken daha da değerliydi. Çünkü en büyük zevkinin kadınları öldürmek ve ölü kadınlara tecavüz etmek olduğunu söylemişti. Ona bu son sözlerinin sonrasında idam cezası verildi. Ama infaz bir türlü gerçekleşmedi. 2001 yılına geldiğimizde Henry 64 yaşında kalbi birden durdu ve eceliyle öldü. Sessiz ölüp gitmişti. Ama adı hala dünyada ve belki de en korkutucu olan şey şuydu. Henry hiçbir zaman pişman olmadı. Çünkü yaptıklarının farkına varamadı. Bu bir korku hikayesi değildi. Bu bir masal hiç değildi. Bu hayatın içinden çıkan gerçeklerin de gerçeği bir hikayesiydi. Bu sistemin, ihmallerin ve şiddetin bir insanı nereye sürükleyebileceğinin hikayesiydi. Dinlediğiniz için değil, dayanabildiğiniz için buradasınız. Bir başka videoda görüşmek üzere.